Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Keçiboğan ya da Kalikotome, baklagiller yani Fabaceae ailesinin bir üyesi olan Akdeniz kökenli, dayanıklı ve dikenli bir çalı türüdür. Latince adı Yunan dilinde dikenli güzel anlamına gelir. Ona yabancı dilde dikenli süpürge otu da denir. 5 farklı türü bulunur. En bilinen ve bahçecilikte yaygın kullanılan türleri Kalikotome villosa ve Kalikotome spinosa'dır. Erozyona karşı arazi restorasyon çalışmalarında ve zaman zaman çit bitkisi olarak kullanılan bir bitki türüdür. Tüm baklagiller gibi toprağın azot seviyesini artırabilen bir bitkidir. Her ne kadar bir Akdeniz'de olsa da Avustralya'da bile yetişebilir. Keçiboğan Akdeniz maki bitki örtüsünün önemli bir parçası olarak denize yakın, kurak, verimsiz ve kayalık arazilerde karşınıza çıkabilir. Koyu yeşil renkli yaprakları, açık sarı renkli çiçekleri vardır. Baharda açan çiçekleriyle arı ve kelebekleri cezbeder. Bitki sık bir çalı görünümüne sahiptir ve 3 metre kadar bir boya ulaşabilir. Hermafrodit bir bitki olan keçiboğan tohumları ile doğaya yayılır. Yüksek sıcaklık ve kuraklıklara oldukça dayanıklıdır. Keçiboğan ona çok benzeyen katır tırnağı yani Spartium türleriyle yakın akrabadır. Keçiboğanın katır tırnağından temel farkı çok daha iri dikenli ve dallarının esnek değil sert oluşudur. Ayrıca keçiboğan çiçeklerini öbekler halinde sergiler. Katır tırnağı ile ortak özelliği ise onun gibi zehirli olmasıdır. Fakat dikenleri yüzünden otçul hayvanlar ona ilgi göstermezler. Muhtemelen ona keçiboğan denmesinin bir nedeni de budur. Fakat dikenli bir çalı olduğu için küçük kuş, memeli ve sürüngenleri büyük yırtıcılardan koruyan bir sığınak vazifesi de görür. Bol güneş alan kaya bahçeleri için pek fazla sulama ve bakım istemeyen ideal bir bitkidir. Keçiboğan yerinin değiştirilmesinden hoşlanmayan bir bitki olduğundan gençken kalıcı olacağı bir yere dikilmesi uygun olacaktır. Onu daha hızlı çoğaltmak isterseniz çiçekleri geçtikten sonra Temmuz-Ağustos döneminde yaş odun çeliği alarak saksıda köklendirebilirsiniz. Süs bitkisi olarak kullanılması ve bazı yerlerde yakacak olarak kullanılması dışında farklı bir kullanım şekli yoktur. Keçiboğan çiçeklerin dilinde korunma, kanaatkarlık, sabır ve dayanıklılık anlamlarını taşır. Eski bir İtalyan halk hikayesinde bir keçiboğan çalısının ailesi tarafından terk edilen bir çocuğa sığınak olduğu ve onu vahşi hayvanlardan koruduğu anlatılır. Yunan mitolojisinde ise Zeus ve beraberindeki Olimpos tanrılarına isyan eden Titanlar, bu bitkinin dikenli dallarıyla sonsuza dek dövülmekle cezalandırılmıştır. Size şimdi Titanların öyküsünü anlatırken aynı zamanda Yunan mitolojisinin başlangıcının da kısacık bir özetini yapmış olacağım. Antik Yunan mitolojisine göre Uranüs yani gökyüzü tanrısı ile eşi yeryüzü tanrıçası Gaia'nın çocukları olan Titanlar, onların en güçlüsü ve aynı zamanda Zeus'un da babası olan Kronos tarafından yönetilen ve tüm evreni yöneten çok güçlü varlıklardı. İlk önce Kronos babası Uranüs'ü öldürerek onun yerine geçti. Daha sonra çocuklarından birinin de kendi ölümüne neden olacağı kehanetini öğrenince Kronos tüm çocuklarını tek tek yutmaya başladı. Fakat karısı Rhea, zamanı geldiğinde Kronos'u yenecek olan en sevdiği çocuğu Zeus'u babasından saklamayı başardı. Girit'te bir mağarada saklanan Zeus, Adrasteia ve Ida adındaki orman perilerinin ilgisi, keçi Amalthea'nın sütü ve bal arısı Melisa'nın balıyla büyüdü. Büyüyüp genç ve güçlü bir tanrıya dönüştüğünde ise Kronos ve Titanlara karşı Titanomakia adı verilen büyük bir savaşa girdi. 10 yıl süren bu Tanrılar Savaşı'nda tüm evren alt üst oldu. Fakat Titanlar Zeus ve ona destek veren Olimposlu tanrılar tarafından nihayet yenilerek yeraltı dünyasının en derin ve karanlık bölümü olan Tartarus'a kapatıldılar ve orada ebedi cezalarını çekmeye başladılar. İşte böylece Zeus, büyük babası Uranüs'ün intikamını almış oldu. Tüm evren ve yeryüzünde artık Titanların tehdidi olmayan yeni bir düzen kuruldu. Zeus erkek kardeşleri olan Poseidon'a denizleri, Hades'e ise ölüler ülkesi olarak bilinen yeraltı krallığını verdi. Kız kardeşleri olan Hestia'ya ateşi ve insan toplumunu, Demeter'e ise doğayı ve mevsimleri teslim etti. Zeus ayrıca evlilik, aile ve doğumun tanrıçası olan kız kardeşi Hera ile evlendi. Fakat hiçbir zaman eşine sadık bir koca olamadı. Bu ikilinin kavga, entrika ve kıskançlıkları bir türlü bitmek bilmedi. Ve belki de baba Kronos'un lanetinden olsa gerek, hem ölümlüler hem de ölümsüzler bu işten hayli zarar gördü. Eski düzeni yıkıp yerine yenisini kuranlar da maalesef yaşlı ama güzel dünyaya huzur ve barış getiremediler. İşte tüm bunlar aynı zamanda sizlere zaman zaman bitkilerle ilgili anlattığım antik Yunan mitlerinin de başlangıç hikayesinin bir özetidir. İzlediğiniz için teşekkürler.
Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.